Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için cıvıl cıvıl ve çok kolay modelli bir bebek elbisesi yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu elbisenin modelinin tasarımı bana ait değil arkadaşlar. Birçok örgücü arkadaşımız YouTube kanallarında bu elbisenin anlatımını yapmış. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Tasarım sahibi beni izliyorsa kim olduğunu söylerse sayfamda etiketleyebilirim. Ama tasarımın kime ait olduğunu bilmiyorum. Ben sadece resimlere bakarak bu elbisenin örgüsünü anlatıyorum. Elbisenin örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu elbise anlatımını 2 yaş kız bebek için yapıyorum. Ama siz daha ince iplik kullanırsanız bu elbise 6 aylık bebeğe de olabilir arkadaşlar. Benim kullandığım iplik biraz kalın dokulu bir iplik. Onun için bu zincir ile başladım. 2 yaş bebek için oldu. Arka görüntüsüne bakalım. Arka görüntüsü de bu şekilde. Arkadan düğmeli yaptım. Bebeğin başından giydirip çıkarması kolay olur bakın. Buraya 2 düğme yaptım. Ayrıca bir düğme iliği yapmadım. Elbisenin örgüsünü yaparken burada yaptığım trabzanları düğme iliği olarak kullanıyorum. Elbise örgüsünde iplik olarak ebrulu iplik kullandım. Ebrulu ipliğim az oldu. Yetmediği için bakın aralarda içerisinde olan renklere yakın bir renk olarak turuncu yakın değil ama biraz canlı olsun diye turuncu renkli bir iplik kullandım. Yeşil iplik kullandım. Ana renk olarak ebrulu iplik, bak ben bunu kullandım. Alize Viscose Naturel markalı bir iplik. Kullandığım bu iplik üzerinde 100 gram iplikte 225 metre var. Bu iplikten 2 adet kullandım arkadaşlar. Siz tek renk iplik ile yapacaksanız 3 adet iplik bulundurmanız yeterli olacaktır. Diğer renk iplikleri de bakın böyle kullandım. Pamuklu iplikler bunlar arkadaşlar, koton iplikler. Ama siz bu elbisenin örgüsünü istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Ben bugün bu elbisenin örgüsünü 2 yaş için yaptım dediğim gibi siz ince iplik ile yaparsanız daha küçük olacaktır. Örgüye başlamadan önce ölçülerini de söylüyorum, fikriniz olsun. Bugünkü yapacak olduğumuz elbisenin ölçüleri. Kol altının buradan bak gövde genişliğini ölçüyorum. 27 santimetre. İnç olarak da ölçüyorum. 10,5 inç. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından etek yüksekliğini ölçüyorum. 30 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 12 inç. Tam yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan bak başladığımız yerden itibaren bitmiş olarak 45 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 17,5 inç. Bu ölçüde 2 yaş bebek için yaptım. Ama bu elbisenin yüksekliği tercihinize göre daha uzun da olabilir, daha kısa da olabilir arkadaşlar. Elbise yüksekliğini tercihinize göre trabzan sıralarını daha fazla yaparak daha uzun elbisede yapabilirsiniz. Tığ olarak da elimin sıklığına ve bak ipliğimin kalınlığına uygun olarak 3 milimetre tığ kullandım. Hazırsanız ipliği, tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel elbisenin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Tığ olarak 3 milimetre tığ kullanıyorum. İplik olarak da arkadaşlar bakın ben bugün bu ipliği kullanıyorum. Biraz kalın dokulu pamuklu bir iplik, koton bir iplik. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 225 metre var. Kalın dokulu bir iplik. Bakın bu şekilde. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz.
zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 98 zincir yapalım. 98 zinciri yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım bakın. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. 98 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 44 santimetre zincir uzunluğu var. İnç olarak ölçüyorum. 17 inç. Bak, inç olarak da 17 inç. Benim elimin sıklığına, ipliğimin kalınlığına göre 98 zincir yaptım. 44 santimetre geldi arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına, iplik kalınlığınıza göre 44 santimetre için daha fazla veya daha az zincir yapmanız gerekebilir. 44 santimetre olacak şekilde zincir yapabilirsiniz. Veya daha ince iplik kullanıyorsanız daha küçük bebek için olacaktır bu ölçü. Bu sırada bu zincirler üzerine üçlü trabzan yapacağız. Normal trabzan yapmıyoruz. Zincirlerin üzerine 3 defada çıkardığımız trabzan yapıyoruz. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek içine üçlü trabzan yapıyorum. Bak, ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım. Tığ üzerinde 3 ilmek var. 1, 2, 3. 3 defa da çıkarıyorum. Tığ üzerine iplik doluyorum. Bak, ilmekten iplik alıyorum. 1, 2, 3. İlimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. 1, 2, 3. Bu şekilde bak, üçlü trabzanlar yapıyorum. Bu ilk başta 3 ilmek atladığımda bir üçlü trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde üçlü trabzanlar yapalım. Sıra üzerinde 94 üçlü trabzan olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Zincirler üzerine üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 94 üçlü trabzan var arkadaşlar. Bu sırada model yerleştirmeye başlıyoruz. Bu sayının üzerine 18 model yerleştirmesi yapıyorum ben. Siz daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız her bir model için 5 trabzan fazla yapmanız gerekir arkadaşlar. Başlangıçta zincir sayısını ona göre yaparsanız iyi olacaktır. Daha büyük olsun istiyorsanız 2 model fazla yapmak için 10 zincir, 4 model fazla yapmak için de 20 zincir fazla yaparsanız bu elbisenin örgüsü daha büyük çocuk için olacaktır. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Örgüyü çeviriyorum. İlk 3 ilmek üzerine 3 üçlü trabzan olacak. Bu 3 zincirde üçlü trabzan. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bak, aynı ilmeğe yapmadım arkadaşlar burada. Bu 3 zincir yaptığım bu ilmeğe yapmadım. 3 zincir burayı takip ediyor, devam ediyor bakın. Tığ üzerine iplik alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bak, başlangıçta 3 üçlü trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 bak. Tığ üzerine iplik alıyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın, modeli bu şekilde yaptım. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1, 2. Üçüncü ilmeğe bir üçlü trabzan yapıyorum.
Bu iki model ortasında bir üçlü trabzan olacak arkadaşlar. İlerleyen sıralarda bu bir trabzanın üzerinden arttırma yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe model yapıyorum. Yine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir ilmek atlıyorum. Model yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir ilmeğe 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bir üçlü trabzan, bir ilmek atlıyorum. Tekrar model yapıyorum. Bu arada bak 1, 2, 3, 4 ilmek atlamış oluyoruz iki model arasında arkadaşlar. Bu şekilde model yerleştirmesi yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 4 ilmek kalacak. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Sıra sonunda 1, 2, 3, bir de bu 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan, 4 trabzan kaldı bakın. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 3 ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, bak son trabzanda bu son zincirin üzerine üçlü trabzan yapıyorum. 3 üçlü trabzan oldu. Sıra başında da 3 üçlü trabzan yaptım. Sıra sonunda da 3 üçlü trabzan oldu. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir sıra üzerinde 18 model var. Üçüncü sıradayız. Bak bir sıra trabzan sırası yaptım. İkinci sırada model yaptım. Üçüncü sıradayız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu ilmeği yapmıyorum. 2 ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bu 3 üçlü trabzan roba bölümü bitesiye kadar devam edecek arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Örgünün düz tarafındayım. Bakın şuradan baktığınız zaman düz görünüyor. Bak burası ters taraf görünüyor. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu 1, 2 trabzan yaptım. Bu trabzanı tığ boşluğa takıyorum bak. Şu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincir üzerine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Bu trabzanı boşluktan aldım. Üçlü trabzan yaptım.
Ortaya 2 zincirin üzerine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yaptım. Bu trabzanı yine boşluktan alarak üçlü trabzan yaptım. Bu 2 trabzan, bakın kabarık bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Bak, bu bir yaptığım üçlü trabzanın üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada yaptığım modeli devam ediyorum. Aynı şekilde bak. Boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir üzerine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak, bunu yine boşluktan alarak üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir üçlü trabzan üzerine bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Boşluktan alıyorum, üçlü trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, kabarık görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bulunan bu trabzanı bakın bu şekilde yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bu son zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Yine üçlü trabzan. 3 üçlü trabzan var. Bakın arkadaşlar, bu sırada bir alt sırada 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yaptığımız trabzan sayısını burada 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan olarak oldu. İlk ve son, bak bu trabzanları boşluktan aldım, trabzan yaptım. 3 üçlü trabzan oldu bakın arkadaşlar. Yine 18 model var bir sıra üzerinde. Görüntüsü böyle kabarık görüntüsü oldu. 4. sıradayız. 4. sırada yine bak bu trabzanı ve bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bakın örgünün ters tarafındayım. Bu kabarık görüntünün düz tarafta görünmesi için ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bak bunlara. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bak şu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Zincir üzerine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak bu trabzanı yine buradan almıyorum. Bak bu sırada buradan yapmıyorum, örgünün ters tarafından. Ters tarafta boşluktan alarak üçlü trabzan yapıyorum. Bak kabarık görüntü düz tarafta görünüyor. Burası düz bak arkadaşlar. Örgünün ters tarafı düz. Bu kabarık görüntüler bakın burada. Bir zincir yapıyorum. Bir üçlü trabzan üzerine bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan. 2 zincir. 2 üçlü trabzan. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir üçlü trabzan üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın burası ters tarafı, dediğim gibi burası düz taraf. Kabarık görüntüler devam ediyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Örgünün ters tarafından bak modelleri sıra sonuna kadar tamamladım. Şekline bakalım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst sıra model sırası yaptık. Bak buraya kadar bu bir trabzanları birer trabzan yaptık. Bu sıradan itibaren bak 4. model sırasından itibaren bu trabzan üzerine 2 trabzan yapacağız. 5. sıradayız. 3 zincir yapıyorum. 1 2 3 örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine
Bir defa iplik doluyorum. Bak bu ilk ilmeği yapmıyorum arkadaşlar. Bu 2 ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 3. Tekrar tığ üzerine iplik doluyorum. Bu ilmek üzerine de üçlü trabzan yapıyorum. Bak 3 trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine bir defa iplik alıyorum. Bu 3 trabzanın bak 1 2 ilmek atlıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir defa iplik doluyorum. Bu 2 zincir üzerine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak 2 üçlü trabzanı yaptım. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzan oldu. 3 trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir trabzanın üzerine 2 üçlü trabzan yapıyorum. 1. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bakın bunu arttırma yaptık. Bir zincir yapıyorum. Diğer modelde bu ilk trabzana bir üçlü trabzan yapıyorum boşluktan alarak. Zincir üzerine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak 2 üçlü trabzanı yaptım. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu bir trabzanın üzerine 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak burada yaptığımız gibi aynı ilmeğe 2 üçlü trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu modele devam ediyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Sadece hepsi aynı oluyor. Bu bir trabzanların üzerine ikişer üçlü trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son ilmek üzerine de bakın üçlü trabzan yapıyorum. Burada bulunan zincire tığ takıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonunda da üçlü trabzan oldu. Bu sırada arkadaşlar modelleri aynı yaptık. Sadece bu bir trabzanların üzerine ikişer üçlü trabzan yaptım bakın. Bu sıradan itibaren aynı bu sırada yaptığımız gibi devam edeceğiz. Modelleri bu şekilde yapacağız. Bu iki trabzanların üzerine iki trabzan yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk 2 ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak örgünün ters tarafındayım. Örgünün ters tarafından yaparken bak 2 trabzanı atlıyorum. Bu üçüncü trabzanı örgünün ters tarafından boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum.
üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak burada yaptığım bu iki üçlü trabzanın üzerine birer defa üçlü trabzan yapıyorum. Örgünün ters tarafındayım. Bu sırada arttırma yapmıyorum. Arttırmaları örgünün düz tarafından yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Bak bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın hiç arttırma yapmadım bu sırada. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Modelleri aynı devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın örgünün düz tarafındayım. Sadece bu 2 trabzan yaptığımız yerde artık 3 trabzan oluşacak. Bir zincir yapıyorum. Bak bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak modeli aynı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bak bu ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Arttırma trabzan oluyor. Bu ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak burada 3 üçlü trabzan oldu arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum, model yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bak 2 trabzan üzerine bu sırada 3 üçlü trabzan yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım arkadaşlar. Bak sıra sonuna da 3 tane üçlü trabzan yaptım. Görüntüsü böyle oldu. Bu sırada burayı birleştiriyorum. Bak şu şekilde üst üste getirip tek parça olarak devam ediyorum. Bak düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Şu şekilde tuttum. Bak burada 1, 2, 3 ilmek var. Bu ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. İçinden çektim. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın burada bunları birleştiriyorum arkadaşlar. Bu trabzan bak bu ilmek üzerine tığ takıyorum. Karşıdan da ikinci ilmeğe tığ takıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 bölümü birleştiriyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Tığ üzerine iplik doluyorum. Şu ilmekten bak tığ taktım. Karşıda bulunan ilmeğe tığ taktım. İkisini birlikte yapıyorum. Bak burada yine 3 üçlü trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgünün ters tarafındayım. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 3 üçlü trabzan var. Birer defa üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada burayı birleştirdim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Örgümüz tek parça artık. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafı bakın burası. Bu sırada
Burada arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu ortada bulunan ilmek üzerinde arttırma yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak burada üst zinciri yaptım. Bu ilk trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Modeli aynı şekilde yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak bu ilk ilmek üzerine bir üçlü trabzan yapıyorum. Ortada bulunan ilmek üzerine iki üçlü trabzan yapıyorum. Son ilmek üzerine de bir üçlü trabzan yapıyorum. Bak burada 1, 2, 3, 4 üçlü trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Modeli aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bak bu ilmekler üzerine iki üçlü trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu son yaptığım bak ilmek üzerine bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Arttırma yapıyorum. 3 üçlü trabzan oldu. Tığ üzerine iplik almadan bak burada üst zincir yaptım. 1 2 zincir atlıyorum. Bu üçüncü zincir üzerine ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bak bu 3 zincirde bir trabzan, 1 2 3 4 üçlü trabzan oldu. Sırayı tamamladık arkadaşlar. Bakın görüntüsü böyle. Roba bölümünü ben bitirdim. Benim yapacağım ölçüye göre bu yeterli. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bir sıra daha model sırası yaparak devam edebilirsiniz. Bak burada 4 trabzan yaptık. Bu şekilde modelleri ve trabzan sayısını aynı olacak şekilde bir sıra daha devam edebilirsiniz. Ondan sonra kolları gövdeden ayırabilirsiniz. Ben bu sıradan itibaren kol bölümünü gövde bölümünden ayırıyorum. Örgüye artık gövdenin etek bölümüyle devam edeceğiz. Bu bir sıra üzerinde 18 model var. Modelleri ayırarak yapalım, daha kolay olur arkadaşlar. Bak işaret iğneleri kullanıyorum. İşaret iğneleriniz yoksa herhangi bir farklı renkli iplik ile de işaret yapabilirsiniz. Bak bu birleştirme yaptığım yerden sayıyorum. 1 2 model atlıyorum. 2 modelden sonra bak bu dördüncü trabzana işaret yapıyorum. Diğer taraftan da sayıyorum bak. 1 2 model atlıyorum. Bak bu trabzanların son ilmek üzerine işaret yaptım. Burası arka bölüm için olacak. Kol bölümlerine sayıyorum bak. 1 2 3 4 5 model atlıyorum. Bu ilk trabzan üzerine işaret yapıyorum. Bak burası da 5 model kol bölümü için olacak. Diğer kol bölümünden sayıyorum. Bak buradan 1 2 3 4 5. Bu ilk bak trabzan üzerine işaret yapıyorum. Ön bölüm için kaç model olduğunu sayıyorum. 1 2 3 4. Bak bu işaret yaptığım 4 trabzanları sayıyorum. 1 2 3 4 5. Arka bölümle eşit oldu bak arkadaşlar. Modelleri sayıyorum. 1 2 3 4. Bu dörtlü trabzanlar 1 2 3 4 5. Ön ve arka bölüm eşit oldu. Bak şöyle üst üstüne getirdiğimiz zaman daha iyi anlaşılır. Bak sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bak örgünün ters tarafından yapıyorum. Bu 4 trabzan üzerine trabzan yapacağız. Modeli aynı şekilde yapacağız. Bu işaret yaptığımız yere kadar yapıyorum. Bu ilk bak trabzan üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Diğerlerinde devam ediyorum. Bak 4 üçlü trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgünün ters tarafındayım. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum.
2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 4 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir modeli yapıyorum bak. Bir zincir yapıyorum. Bu 4 trabzanın üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bak işaret yaptım. İlmek üzerine de üçlü trabzan yaptım. 4 trabzanı yaptım. Bakın arkadaşlar, 2 model yaptık. 3 tane üçlü trabzan yaptık. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 5 modeli atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu işaret yaptığım ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bak. Bu şekilde ön ve arka bölümü birleştirdik. Yazlık elbise olduğu için çok dar olsun istemiyorum arkadaşlar burası. Tığ üzerine iplik alıyorum. Devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. Modeli yapıyorum. Bu işaret yaptığım yere kadar devam edelim. Modelleri yaparak işaret yaptığım yere kadar tamamladım. Bak ön bölümün modelleri arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 model var. Kol altındayım. Diğer kol altındayım. Buraya bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Modelleri atlıyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5 modeli atlıyorum. Bu işaret yaptığım ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın ön ve arka bölümü de burada birleştirdik. Diğer ilmeklere devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak son modeli yapıyorum. Sıra sonuna kadar bakın tamamladım. Burada yaptığım 3 zincirin bak 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu zinciri yapmazsak da daha güzel oluyor arkadaşlar. Bir zincir yapıyorduk. Zincir yapmadan birleştirdiğimiz zaman şurada daha az bir boşluk oluşuyor. Bak bu 3. zincire tığ taktım. İlmek kaydırma yapıyorum. Birleştiriyorum. Şöyle bir şeklini görelim. Bakın bu sırada ön ve arka bölümü birleştirdik. Kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdık. Bu şekilde oldu bakın elbisenin görüntüsü. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayım. Bu sırada bu 4 trabzanları 5 trabzan olarak yapacağız.
Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Modeller hiç değişmiyor. Aynı şekilde devam ediyoruz modellere. Bir zincir yapıyorum. Bak, bu ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Hangi ilmekten arttırırsanız arttırın. Bir trabzan arttırması yapacağız burada arkadaşlar. Bak, aynı ilmeğe 2 trabzan oldu. Diğerlerine birer defa yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak, burada arttırma trabzanı da yapıyorum. Bunu yaptım. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 trabzan oldu bakın arkadaşlar. Kol altındayım. Kol altında bir zincir yaptım. Bu bir zincir üzerine bu modelden yapıyoruz. Bak, 2 trabzan yan yana geliyor burada. 2 trabzan ortasına bir model yapıyoruz. Arttırma da yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Burada bir zincir yaptım. Bak, kol altında bu zincirin üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Yine bak, üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın, bu bir zincir üzerine model olacak şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu trabzanların üzerine üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Bak, aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Arttırma oldu. Bir zincir yapıyorum. Modele devam ediyorum. Bu kol altına kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar bak, modelleri yaptım. Bu kol altında buraya bir model yaptım. Bu kol altına da bir model yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu bir zincir üzerine bak, 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Modeli yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bak, bu trabzanlar üzerine üçlü trabzanlar yapıyorum. İlk ilmek üzerine de arttırma trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Modeli devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, bu kol altında da bir model yaptık. İki tarafında da bak, 5 tane üçlü trabzan var. Buranın aynısı oldu bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, sıra sonunda yine arttırma trabzanını yaptım. Bu son ilmek ile burada yaptığım 3 zincirin bak, son zincire ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum.
Bakın arkadaşlar, elbisenin görüntüsü böyle. Artık elbisenin örgüsü bu sayı ile devam edecek. Sıra sonunda 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün ters tarafındayım. Bu 5 trabzan üzerine 5 trabzan yapacağız. Modelleri aynı şekilde devam edeceğiz. Bak, ilk ilmek üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Diğerlerinde üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu trabzanı bak ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Modelde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın, modeli aynı devam ediyoruz. Bu kol altında model yaptığımız yere kadar devam edelim. Kol altında model yaptığım yere kadar bak, modelleri aynı şekilde devam ettim. Bu trabzanların üzerine yine 5 üçlü trabzan yaptım. Bak, 1, 2, 3, 4, 5. Bu kol altında yaptığım modeldeyim. Bir zincir yapıyorum. Yine değişiklik yapmıyoruz. Bak, bu iki trabzanı atlıyorum. Bu son trabzanı boşluktan, bak ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Dediğim gibi modelde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Bak, bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu trabzanların üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bak, kol altında bulunan modelin görüntüsüne bakalım. Aynısı oldu bak. Hiç fark eden bir şey olmadı. Buraya kadar devam edelim. Bu modelde de aynı. Bunu ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapalım. Bunu da ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli bak. Zincir çekmiyorum dediğim gibi sıra sonlarında ben arkadaşlar. Burada yaptığım 3 zincirin 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, görüntüsü böyle. Bu kol altında da bak, trabzanları ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yaptım. Modeli devam ettim. Aynı model. Bir sırada kaç model olduğunu sayıyorum. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 model ile elbisenin etek bölümünün örgüsü devam edecek artık. Bir sıra başlangıcı daha yapalım. Bak, sıra sonunda 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Örgünün düz tarafındayım arkadaşlar. Bak, düz tarafından bu trabzanları düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 sıra 5 üçlü trabzan yaptım. Bak, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Düz tarafından bu sırada arttırma yapıyorum. Bunlar 6 trabzan olacak. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanları düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İki zincir yaptım. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek var. 2 ilmeğin üzerine düz yapıyorum. Ortada arttırma yapıyorum bu sırada. İstediğiniz ilmek üzerine bir arttırma yapabilirsiniz. Ben bu tek olan sayılarda ortada arttırma yapmayı tercih ediyorum. Bak, burada arttırma trabzanı yaptım. Bir,
2, 3, 4, 5, 6 üçlü trabzan oldu. Bir zincir yapıyorum. Modeli devam ediyorum. Bak tekrar arttırma gösteriyorum arkadaşlar. 2 üçlü trabzan yaptım. Ortada arttırma yapıyorum ben. Bir zincir yapıyorum. Model devam ediyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 üçlü trabzan oldu. Bir sonraki sırada yine 6 üçlü trabzan olacak. Her iki sırada bir arttırma yapıyorum. Siz isterseniz çok geniş olsun, istemezseniz arada bu 2 sıra değil de 3 sıra aynı sayıda yapabilirsiniz. 4. sıralarda arttırma yapabilirsiniz. Veya 2 sırada bir her arttırmalar yaparak örgüye devam edebilirsiniz. Bakın. Elbisenin etek bölümünün görüntüsü böyle oluyor. Tercihinize ve yapacak olduğunuz çocuğunuzun, bebeğinizin büyüklüğüne göre bu elbisenin etek bölümünü buralardan, bak sadece trabzan olan yerlerden arttırma yapıyoruz. 2 sırada bir yapabilirsiniz, 3 sırada bir yapabilirsiniz veya belli bir sayıdan sonra hiç arttırma yapmadan düz devam edebilirsiniz. Aralara renkli iplikler de katabilirsiniz arkadaşlar. Tek renk yapabilirsiniz. Renkli renkli iplikler kullanabilirsiniz. Elbisenin etek bölümünü, örgüsünü tamamlayalım gelelim. Elbisenin etek örgüsünü model sıralarını tekrarlayarak, arttırmalar yaparak bak ben buraya kadar tamamladım. En son 9 trabzan yapasıya kadar arttırma yaptım arkadaşlar. Bak 2, 4, 6, 8, 9. Bu 9 arttırma sırasından sonra arttırma yapmadan düz devam ettim. Bakın bu son sırada da 2, 4, 6, 8, 9 trabzan var. Her iki sırada bir arttırma yaptım. 9 trabzan olduktan sonra aynı sayıyla devam ettim. Elbisenin etek örgüsü bu şekilde oldu. 2 yumak iplik bitti. İpliğim yetmediği için ben aralarda farklı renk iplik kullandım. Sizin ipliğiniz varsa tek renk olarak devam edebilirsiniz. Bak turuncu kullandım. Burada da yeşil renkli iplik kullandım. En son bak bu sırayı ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Bu renk ipliği kesiyorum. Uç bölümde bu modellerden yapacağız sadece arkadaşlar. Bak ipliği kestim. Ben etek örgüsünü bu kadar yaptım. Modelli bölüme başlıyorum. Bu modellerden yapacağız hepsini. Siz istediğiniz kadar bu etek örgüsünü devam edebilirsiniz. Tercihinize ve ipliğinizin miktarına göre 1-2 sıra daha devam edebilirsiniz. Benim ipim bittiği için modelli bölüme başlıyorum. Ve 2 yaş çocuk için de yeterli bu yükseklik arkadaşlar. En son bak örgünün düz tarafındayım. Buradan başlıyorum. Bak şu trabzanın buradan renk değiştiriyorum ben. Siz aynı renk ile devam edecekseniz buradan bitirdiğimiz yerden devam edebilirsiniz. İplik bağladım. Buradan bir ilmek yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Tığ üzerine iplik doluyorum. Bak bu trabzanı boşluktan alıyorum. 3 defa da çıkarıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum ama. Model aynı devam ediyor. Bak aynı yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak buralara model yapıyorum. 9 trabzan var. Bir modeli bu ilk trabzanın üzerine yapıyorum. İkinci modeli tam ortaya yapıyorum. Üçüncü modeli de bu son trabzanın üzerine yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum.
Bu bak, ilk trabzanın üzerine model yapıyorum. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bak, 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. Bak, 1, 2, 3, dördüncü ilmek üzerine model yapıyorum. Yine 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, dördüncü ilmek. Bak, son trabzanın üzerine model yapıyorum. Sık modeller yapıyoruz arkadaşlar bu sırada. Bakın. Bu model üzerine model yaptım. Yaptığım bu trabzanların üzerine de bak 3 model yaptım. İlk ilmek üzerine, ortaya ve son ilmek üzerine. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, bu modeli şunu aynı devam ediyorum. Boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bak, burada da aynı şekilde bu ilmek üzerine model yapıyorum. Bak, burada yaptığımızın aynısını burada da yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak, bu son ilmek üzerine de model yaptım. Bu son model ile ilk yaptığım modeli ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bak, burada yaptığım bu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Dalga dalga görünecek bu etek ucu. Gördüğünüz gibi hepsini model yaptık. İkinci model sırasındayız. Geriye çevirmiyorum. Ben düz devam ediyorum arkadaşlar. Bak, buraya kadar örgüyü çevirerek ördüm. Artık örgüyü çevirmiyorum. 1-2 sıra yapacağız zaten. İlmek kaydırma yaparak bu ilk ilmeğe, bak, şunun üzerine geliyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bak, buradayım. Bir zincir yaptım. Tığ üzerine iplik aldım. Bak, bu trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, diğer modelde bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Modeli aynı şekilde yapıyoruz. Bak, bunu boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Diğer modelde aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bakın, böyle oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Burayı başladığımız gibi bu modelin üzerine gelip aynı şekilde modeli yapalım. Tercihinize ve istediğiniz kadar uzunluk sırasına göre bunu
3 sıra yapabilirsiniz, 2 sıra yapabilirsiniz, 4 sıra yapabilirsiniz. Tercihinize göre model bölümlerini tamamlayalım gelelim. Bu renk ile 3 sıra model sırası yaptım. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. İpliği burada kesiyorum ben. Bakın arkadaşlar. Etek ucunda bu şekilde 3 sıra model sırası yaptım. 1, 2, 3. Siz tercihinize göre bunu 2 sıra yapabilirsiniz, 4 sıra yapabilirsiniz veya 1 sıra yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bakın bu yükseklik benim için yeterli. Santimetre olarak da ölçüyorum. Ölçtüğüm zaman 30 santimetre yükseklik var. Bak kol altından itibaren 30 santimetre. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Trabzan sırasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra trabzan sırası yaptım. Bak buraya kadar arttırma yaptım arkadaşlar. Buradan itibaren bu trabzanları 9 trabzan olarak yaptım. 9 trabzan ile devam ettim. Uç bölümde de model bölümünü yaptım. Bakın böyle oldu. Şimdi kol ucunda yapalım. Burada kullandığım rengi kullanıyorum. Düz sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz bunun gibi model yapabilirsiniz. Kol altından başlıyorum. Bak bu renk ile bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sağlamlaştırıyorum. İlmeklere sık iğne yapıyorum. Bak gördüğüm bütün ilmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Bu 2 zincir yaptığım yere bir sık iğne yapıyorum veya 2 sık iğne de yapabilirsiniz tercihinize göre. Bak ben 2 sık iğne de yapayım. Bu şekilde arkadaşlar diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer kolun örgüsünde bunu yaptığımız gibi yapalım arkadaşlar. Kol örgüsünün sık iğnelerini tamamlayalım gelelim. Kol çevresinde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bak ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. İpliği kestim. Diğer kolun örgüsünde aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Şimdi yaka çevresinden de burada yaptığım gibi sık iğne yapıyorum. Elbisenin örgüsünü bitiriyoruz böylece. Buradan başlıyorum bak. Bu yaka başlangıcı yaptım. İlmekten başlıyorum. İlmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. İlmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar yakanın görüntüsü de böyle oldu. Çevresinden turuncu renk iplik ile sık iğne yaptım. Böylece elbisenin örgüsünü tamamladım arkadaşlar. Bakın çok güzel, çok şık bir elbise oldu. Çok da kolay gördüğünüz gibi. Arka görüntüsü de bu şekilde. Bak buraya da bir tane de buraya düğme dikmek istiyorum ben. Siz tercihinize göre bir düğme dikebilirsiniz, 3 düğme dikebilirsiniz, 2 düğme dikebilirsiniz. Bak bu altta kalan pat üzerine düğmelerini dikeceğiz. Elbisenin bitmiş olarak size ölçülerini de söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum.
27 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altının buradan ölçmüştük. Tekrar ölçelim. 30 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 12 inç. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. Bak buradan bitmiş olarak yükseklik 45 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 17,5 inç. Bu ölçüde 2 yaş bebek için güzel bir ölçü. Ben bugün bu elbiseyi 2 yaşında bir kız bebek için yaptım. Ama 1 yaşından itibaren çok rahat kullanılabilir arkadaşlar. 1, 2, 3 yaşa kadar çok rahat kullanılabilir bir elbise oldu. Böylece bir örgü anlatımının daha sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.